به نام خالق هستی her karşılaşma bir mesajdır. Rüya 1. bölüm. Öncelikle bu kitap için yazarımız Hakan Mengöç çok teşekkür ediyorum. Kitaba ulaşma ve okuma imkanı bulunmayanlar için sesli kitap olarak daha çok insana ulaşarak faydalı olacağımızı düşünüyorum. Sufinin yolu bitti. Yumuşacık bir yağmur yağıyordu o gün. Çocukluğumdan beri en çok sonbahar yağmurlarını sevdim. Yaz yağmuru aldatmaca, kış yağmurlarıysa hesaplaşma gibi gelirdi hep. Oysa sonbaharın yağmuru ne kandırırdı insanı ne de korkuturdu. Şiddetinde bile güven içerirdi. Korkulacak bir şey yok, olması gereken oluyor diye fısıldardı içime. Teslimiyet davet olarak kabul ederdim bunu ve bahçeye çıkardım. Yüzümü göğe dönerek dilerdim ki sonbahar yağmurunun her damlası nüfuz etsin hücrelerime. Her son yani bir defter almak, yeni bir sayfa açmak, yeni bir hayata ya da yeniden başlamaya cesaret etmek demektir benim için. Sonbahar yeni hayatlarının tohumunu sular bende. Yeni olanı filizlendirmek için demlemeye, sakin olmaya, aramaya, esinmaya ve şuurlu bir bekleme sürecine alır beni. Tohum bir eylemdir. Dinleneme eylemedir. Durabilen, yeterince bekleyebilen. Arınan, temizlenen, şuurlu ve kuvvetli bir tohum filizleniminin yolunu açabilir. Kavgasızdır, yarışsızdır, telaşsızdır tohum. Kendini içinde bir demirçitir. Bütün meselesi içindedir onu. Dışarının kaygısı başlamamıştır henüz. Keşke tohum gibi yaşayabilseydik, hayatı kendine içimizde bir evren olarak gelişseydik. Öyleydi ya zaten, dedi usta. Dünyada tohumun kendine içinde biriken direncenin dışarıya patlamasının benzer bir patlamayla yaşama dönüştü ya evlat. Bu yüzden insan da kendi içinde kanatlara gebidir deriz ya. Yeni aklimden geçinime eşitmişti yoksa kendi kendine mi söylenip duruyordu bilemedim. Sormak da istemedim. Açıkçası fena halde dalıp gitmiştim. Kim bilir ne zamandır dışarıya seyrediyordum sedirin üzerinde. Kalk da birer ihlamur daha doludur bize. İçelim dedi ustad. Bardaklarımız boşaldı bak. Mutfakta fokur fokur kaynamaya devam eden ihlamurun buharı incecik beyaz dalgalar halinde süzülerek geliyordu oturduğumuz salona. Buraya her geldiğimde büyülenmiş gibi hissediyordum kendimi. Saatlerle, dakikalarla ilişkim kopuyordu. Adeta hesaplayarak bildiğim zaman hiç bilmediğim bir düzenleme hesapsızca akıp gidiyordu ya da akmıyordu da olduğu yerde sonsuz bir döngünün içinde durmaksızın dönüyor. Daha doğrusu titreşiyordu.
Sonsuzluk şimdi de ve burada diktikleri böyle bir şeydi. Aslında ama bunu insanın kendine bile açıklaması, kendi içinde bile anlamalandırmasını kolay değildi. Sedirden inmek için bacaklarımı aşağıya indirmediği de aşağılarımın ne kadar şiddetli olduğunu fark ettim. Bacaklarım uyumuş ustad dedim. Ne vakittir yağmuru izliyorum kim bilir. Zaman yeni yok olup gitti ve bu bana nasıl iyi geldi anlatamam. Allah Allah diyerek gülümsedi ustad. Başını salladı. Uykuda sanki Sufi'nin yodu bitti evlat. Uyanacaksın nasılsa. Onun da yeni bir sınav var artık. Efendim? Anlıyorum seni. Tasa etme. Hadi bırak bu lafları da doldur artık şu ehlamurları, ocağın altını da kapat ver gelerken. Bazı sözleri olduğum olsa kafamı karıştırdı. İyi tanırım ustadı. Kurcaladıkça konumu daha da karmaşıklaşacağını bildiğim için şimdilik akılla muhakeme edilmeyen konuları zamanın rehberliği bırakıp izleyen olmaya kadar verdim yine. Akılında anlayamadığını algının kavrayışına bırakmak, ona zaman tanımak, daha doğrusu vakti zaman tanımak, ustanın çocukluğumdan beri bana öğrettiği derslerden biriydi. Bu yüzden zorla konuşturmaya çalışmadım. Vakti zaman tanıyarak kalktım ve mutfağa gittim. Ustad eskisi gibi hareketle değildi artık. Son birkaç yıldır iyice çökmüştü. İbadetlerinde bile zorlanıyordu. Çoğunlukla oturarak ibadet etmeyi tercih ediyordu. Neyse ki ihtiyaçlarını yakından gözeten öğrencileri hiç yalnız bırakmıyorlardı onu. Torunları, kızları, oğulları da etrafındaydı hep. Mutfağa girdiğimde fayansların ihlamurdan terlediğini gördüm. Kuru bir bezle silmek isterdim ama elimi kolumu rahatça hareket ettirmiyordum bu daracık mutfakta. Ne vakit bir şeyin uzansam, bir şeyin arassam ile devrelen olur, kırılan olur. Ustad şu kadarcık yerde tek gözlü şu ocağın üzerinde ihlamuru demlemeye nasıl başarıyordu acaba diye düşünürken ve mümkün mertebe bir astronot yavaşlığından hareket etmeye çalışırken yeşil renkli demlemeyi kapağını azıcık aralayıp ne kadar ihlamurumuz kalmış diye bakmak istedim. Yarına kadar hoşça kalın. Ve sonunda dinlediğin sesli kitap çok teşekkür ediyorum. Beğendiyse arkadaşlarıyla paylaş ve beni mutlu et. Size seviyor Metatron.